Değerli dinleyicilerim, bugünkü ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler serimizde ilk gördüğünüzde fark edemeyeceğiniz popüler filmlere gizlenen 8 mesajı sizler için derledim. İyi seyirler. Filmler çoğu zaman insanların kendilerini rahatlatmak için izledikleri içerikler haline geldiler. Fakat sinema çok geniş çaplı bir sanat ve toplumlar üzerindeki etkisi yıllardır araştırmacıların konusu haline geliyor. Fight Club filminde bazı yerlere gizlenmiş 25. kare efsanelerini hatırlarsınız. Eğer hatırlamıyorsanız ya da filmi izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Zira sinema açısından bir dönüm noktası olan pek çok teknik tıpkı 25. kare gibi bu filmde uygulanmıştır. Sinema filmleri sadece kara kuru mesajlar vermekle uğraşmaz. Her sahnesinin ilmek ilmek işlendiği onlarca şaheser var. Hatta Otomatik Portakal filmindeki yağlı boya tabloların seçimi ve sahnelerde kullanımı yüzünden çekimlerin 3 yıl kadar uzatıldığı biliniyor. Yani anlayacağınız senaryoyla ya da oyunculukla bu iş bitmiyor. İşte muhtemelen gözünüzden kaçan 8 farklı film ve mesajları. Simpsonlar. Simpson ailesi sadece komedinin değil, çeşitli komplo teorilerin de odağında bulunan en uzun soluklu televizyon dizisinin biricik kahramanları oldular. Sinema filmleri, video oyunları bile çıkartıldı. Peki yukarıdaki tanrı figürünün parmaklarına hiç dikkat etmiş miydiniz? Bu karakterin haricinde diğer bütün karakterlerin ellerinde dörder parmak bulunuyor. Fight Club. Bu film üzerine psikoloji, sosyoloji, iletişim, sinema bilimi, reklamcılık alanında sayısız akademik tez yazıldı. Fazla uzatmadan tüketim kültürünün yerden yere vurulduğu bu yapımda o kültürün en büyük markalarından birisi olan Starbucks'ın bayağı bir şekilde bilinçaltımıza işlendiğini belirtelim. Sayısız sahnede gözüken bu bardaklar bugün hayatımızın da bir parçası haline geldiler. Film ise 1999 yılında vizyona girmişti. Otomatik Portakal. Sinema dediğinizde aklınıza onun asi çocuğu Stanley Kubrick gelmeli. Kendisinin hala birer kült olarak anılan iki filmi 2001 Bir Uzay Macerası ve Otomatik Portakal yapımlarını izlemeyenler çok şey kaçırıyorlar. Filmler eski olsalar da unutulmazlar. Bu arada yukarıda Otomatik Portakal'dan bir sahne göreceksiniz. Kendisinden 3 yıl önce vizyona giren 2001 Bir Uzay Macerası filminin posteri bilinçaltınızda yer ediniyor. Breaking Bad. İstisna yaparak ülkemizdekiler dair çoğu televizyon dizisi üreticisine ve hatta sinemaya altın niteliğinde dersler veren bir yapımla Breaking Bad ile devam ediyoruz. Dizinin 5. ve son sezonunda hikayenin sonlarına doğru gördüğünüz bu sahnede yerde eski bir pantolon bulunuyor. İlk bakışta anlamsız gelebilir. Ancak baş karakter Walter White, Heisenberg olmadan çok önce dizinin ilk bölümünde bu pantolonu çıkartmak zorunda kalmıştı. Ve aynı yerde. Hızlı ve Öfkeli 5. Sinemanın efsane aksiyon filmi serisi Hızlı ve Öfkeli'nin bu sahnesinde Han'ın gerçek adının Han Solo olduğunu öğreniyoruz. Birisi Star Wars mı dedi? Evet. Han Solo karakterinin adını çağrıştırması için yapılmış bir nüktedir. Kara Şövalye yükseliyor. Batman gibi standart bir çizgi roman karakterini sinema tarihinin en etkili karakterlerinden birisi haline getiren yönetmen Christopher Nolan 3 filmin 3'ünde de inanılmaz işler başardı. Batman'i sevdik. Yenisine bile yüz vermedik. Halkanın son filmi olan Kara Şövalye Yükseliyor'daki baş düşman Bane, başındaki yara izlerinde aslında sürpriz bozan taşıyor. İzlemeyenler için spoiler uyarısı yapalım ve aktaralım. O izler 3 filminde gidişatını etkileyen adalet ve düzen düşmanı Gölgeler Birliği'nin sembolü. Star Trek. Hikayeleri açısından aralarında hiçbir bağ bulunmayan Star Wars ve Star Trek efsaneleri, yenilenen Star Trek serisindeki bu sahnede bir an için aynı noktada birleşirler. Star Wars serisinin karakterlerinden R2 ve D2 bir anda Star Trek filminde de belirilir. The Matrix Reloaded. Bilim kurgu filmleri dendiğinde akla ilk gelen üçleme Matrix olur. Fakat bu seri sadece bilim kurgu ya da aksiyon içermez. Anlamak isteyene derin anlamlar taşıyan felsefi tartışmaları sunar ve insanı okumaya, araştırmaya iter.
Filmin kaynakları arasında ünlü düşünürler ve öğretilerinde gizlenmiş düşünce akımları yatar. Hatta bu akımlar arasında dini kitaplar bile bulunur. Yukarıdaki sahnede kurşunla delik deşik olmuş aracın plakasında yazan DA203, İncil'deki Daniel 2:03 ayetine atıfta bulunur. Bana sıkıntı veren bir rüyam var ve ben de bunun ne anlama geldiğini biliyorum. Matrix serisi baş karakter Neo'nun içinde bulunduğu yapay dünyanın sırrını çözmesiyle sonlanır. Bir diğer konuda subliminal mesaj nedir? Subliminal kelimesi sözcük anlamı olarak bilinçaltı, bilinç dışı, bilinçaltı ile algılanan manasına gelir. Subliminal mesaj ne demek diye baktığımızda ise yine bilinçaltı ve ilişkilendirilen bir kavram olduğunu görüyoruz. Bu şu demek: subliminal mesaj bilinçaltına iletilen mesaj olarak tanımlanır. Reklamcılık sektöründe sıkça kullanılan mesaj türlerinden biridir. Mesaj, farklı bir obje içine gizlenen bir işarettir. İnsan beyninin algısının içinde olmamak ve aksi bir şekilde tamamen bilinçaltına depolanmak üzere tasarlanmış bir iletişim şeklidir. Reklam sektöründe aslında oldukça sık kullanılır. Ancak fark edilmesi zordur. Subliminal mesaj direkt bilinçaltına oynar. Az önce de sözünü ettiğimiz gibi subliminal mesaj bir bilinçaltı mesajıdır. Bilinçli bir algılamayı hedeflemez. Görsel ve işitsel olarak tasarlanmış özel mesajlardır. Bilinçaltımızın en önemli özelliklerinden biri, bilincimizin farkına varamadığı görselleri ve işitselleri kaydetmesidir. İşte subliminal mesajlarda tam olarak bu kayıt yerine yönelik hareket eder. Dizilerde, reklam afişlerinde, reklamlarda sıkça subliminal mesajlar kullanılır. Buradaki amaç istenilen mesajın bilinçaltına depolanması ve kişilerin davranış ve fikirlerine etki etmesidir. Özellikle satışların artması için subliminal mesajlar tercih edilir. Böylece bilinçaltında değişen bakış açısı ile kişi ürünü almaya meyilli olur. Peki subliminal mesajın en önemli tekniği 25 kare tekniği nedir? Televizyon ekranı 25 eşit kareye bölünmüş bir sistem içerir. Bu karelerin hepsi gözümüze yansır. Ancak bu eşit parçalardan 24 tanesini görür ve kolaylıkla algılarız. Oysa 25. kareyi beynimiz bilinçaltımıza iter. Yani 24 kareyi algılayan gözümüz ve beynimiz 25. karede durumu bilinçaltımıza iter. Gözlerimiz bu 25. kareyi fark edemez. İşte bu noktada bilinçaltımıza itilen bu kareyi beynimiz algılar ve önem verir. Sonra ne mi olur? Bu bahsettiğimiz ve bilinçaltımıza itilen 25. kare ister istemez karar mekanizmamızı etkiler. Böylece satın alma yönünde harekete geçeriz. Bu yönteme 25. kare yöntemi adı verilir. Aslında gerçek şu ki satın alma kararlarımızı %100 oranında bilinçaltımıza iletilen subliminal mesajlar etkiler diyemeyiz. Ancak büyük oranda etki ettiğini söyleyebiliriz. Sadece reklamlar ve filmlerle değil, bugün çizgi filmlerde bile karşımıza çıkar oldu subliminal mesajlar. Bu durum işin kaygı boyutuna geçmesine neden oldu. Çünkü artık bu mesajlar ticari kar gütmenin ötesinde başka dinamiklerin de varlığını işaret etmeye başladı. Bu konuda yapılan pek çok araştırma var. Araştırmalara göre cinsellik ve ölüm insanın doğası gereği direkt bilinçaltına etki eden konulardan birkaçı. Bu nedenle geçmişte bu tarz mesajlar özellikle verilmiş ki satışlara doğrudan etki edebilsin. Günümüzde reklam sektörü başta olmak üzere pek çok yerde karşımıza çıkan subliminal mesajlar sadece ölüm ve cinsellik değil, pek çok farklı konuyu harmanlıyor. Değerli dinleyicilerim, sizler bu anlattıklarım hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı da unutmayalım. Bir başka ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.